Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1951 yılına götürüyorum. Beyazlarda Lilienthal, siyahlardaysa Necmettinov. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4, at F6, C4, D6, eski Hint savunması, at C3, E5, merkeze piyon yerleştirdi. D4'e hücum ediyor. At F3, D alır E5 hamlesiyle E5'ten piyon kazanmak istedi. At BD7, E5'i destekledi. G3, fili için G2 karesinde yer açtı. E alır D4, gerilimi sonlandırdı. At alır D4, G6, fili için G7 karesinde yer açtı. Fil G2, fil G7, kısa rok, kısa rok. Lilienthal yarı açık D dikeyine sahipken Necmettinov yarı açık E dikeyine sahip. C4 piyonu sayesinde Lilienthal'in vezir kanadında alan üstünlüğü var. B3, C4'ü desteklerken B2 karesinde fili için yer açtı. At C5, B4. Alan kazandı, atı istedi. At E6, D4 atına baskı oluşturdu. At B3, at D7. Filin çaprazını açtı, atı isterken kendi atını E5 karesine yerleştirmek istedi. Fil B2, atı destekledi ve rakibini uzun çaprazla karşıladı. At E5, C4'e yüklendi. At A5, C4'ü korudu ve B7'ye olan baskıyı artırdı. At D4, at boşta gibi dursa da vezir alır D4 yapılırsa at F3 açarak şah çeker ve veziri kazanır. Bu konumda B7 piyonu boşta gibi duruyor ama örneğin at alır B7, fil alır B7, fil alır B7, kale B8. Fil kaçtığı zaman Necmettinov B4 alacak. Nerede kalmıştık? At D4, at A4. Filin çaprazını açtı. Atı kazanmak istedi. C5, atı destekledi. Bu konumda B7 alınabilirdi çünkü kale B8 geldiğinde B alır C5 temposu vardı. A3, B4'ü destekledi. Fil G4, E2'yi kazanmak istedi. Fil alır D4, C alır D4. Necmettinov'un piyon yapısı bozulmuş olsa da D4 piyonu önemli kareleri kontrol ediyor. Bu piyon alınırsa vezir alır D4, at F3, açarak şah var. Sonrasında Necmettinov veziri kazanır. H3, fili isterken H2 karesinde şahı için yer açtı. Fil E6, C4'ü istedi. C5, D6'ya saldırdı. B5, Necmettinov atı istedi ve kalesini feda etti. Ama bu kale alınırsa fil alır A8, vezir alır A8, at B2. At istekten çıktığında fil alır H3, vezir G2, bir hamlede mat isteği var. F1 kalesinin kaçmaya fırsatı yok. Necmettinov verdiği kaleyi üstün bir konumda geri alırdı. Nerede kalmıştık? B5. C alır B6. Geçerken alma yapıyor. Oyunu kaybeden hamle. A alır B6. At istek altında kaldı. Fil alır A8. Fianchetto filinden vazgeçiyor. Yoksa alet geriye düşecekti. Vezir alır A8. At alır B6. Tempoyla veziri istedi. Vezir A6. At A4. At istekten çıktı. Fil alır H3. Lilienthal kalite önde durumu toparlamış gibi dursa da bu konumda kaleyi kaçmaya fırsatı yok. Kale E1 oynarsa vezir A8, vezir G2 mat ister. F3, vezirin G2'ye bakışını engellediğinde D3. Necmettinov'un kazanca götüren bir saldırısı var. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Fil alır H3, kale C1. Kalesini açık C dikeyine getirdi. D3. F3 karesini kontrol eden E2'ye saldırdı. E alır D3. Vezir A8. Bir hamlede mat istedi. F3. Vezirin G2'ye bakışını engelledi. At G4. Çift ünlem. At E3. Çatal atmak istedi. Bu konumda F alır G4 yapılırsa vezir G2 mat var.
At C4. E3 karesini kontrol etti. Fil D4. Şah H1. Şah tahtanın köşesine sıkıştı. Vezir D5. Vezir H5 gelip açarak tehditler oluşturmak istedi. Kale C2. İkinci yataydan savunma yapmak istiyor. Necmettin o fil alır F1 hamlesiyle kaleyi alıyor ve Lilienthal oyunu terk ediyor. Bu konumda vezir alır F1 yapılırsa 3 hamlede mat var. Vezir H5. Kale H2 kapatırsa vezir alır H2 mat. Şah G2'ye kaçarsa vezir H2 mat var. Vezir H3. Oyunu uzatmak için vezir alır H3. Kale H2. Vezir alır H2 hamlesiyle Necmettinov mat ederdi. Lilienthal'in terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Fil alır F1. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.